Amsterdam'da yaşamış olan tıp doktorlarından biri de Nicolaas Tulp'tur. Nicolaas Tulp, 1600'lü yılların ilk yarısında Amsterdam'da yaşar. O yıllarda kilisenin tıp doktorları üstünde yoğun bir baskısı vardır. Anatomi bilgilerini geliştirebilmek için doktorlar kadavra bulamazlar. Ama Amsterdam'ı yönetenler karar alırlar. Yılda bir kez de olsa bir anatomi dersi düzenleyeceklerdir. İşte Doktor Nicolaas Tulp, o yıllarda idam edilen bir mahkumun cansız bedeni üstünde anatomi dersi verir. Bu derste etrafındakiler öğrencileri değildir. Amsterdamlı zenginler. Çünkü Amsterdam Belediyesi, Amsterdam'da varlıklı insanlardan para alarak belediyeye gelir elde etmek amacıyla onların o dersi izlemelerine izin verir. Doktor Nicolaas Tulp'un 1632 yılında yapmış olduğu bu anatomiyi 5 de ressam seyreder. Ve doktorun bütün duygularını, o anatomi esnasındaki bütün o yaşadıklarını resim sanatına taşırlar. O 5 ressamdan 4'ünün kim olduğunu bilemiyoruz. Ama 1632 yılında Doktor Nicolaas Tulp'un anatomi dersini tablosuna taşıyarak ünlenen o 5. ressamı hepimiz çok iyi biliyoruz. Rembrandt. Rijksmuseum, Amsterdam'ın mutlaka görülmesi gereken müzesi. Aslında bir müzeler kenti Amsterdam. Pek çok güzel tematik müzeler de var. Ama en ünlü müzeleri tabii ki Van Gogh Müzesi ve Rijksmuseum. Rijksmuseum'da Rembrandt'ın ünlü Gece Vardiyası adlı tablosuna doğru Rembrandt ışığı eserlerinde ışığı illi kullanan ressam olarak ve öncüsüdür. Gerçekten de tablolarına baktığımızda sanki o gün içindeki ışığın sıcaklığını o kadar güzel hissediyoruz ki kendimizi o anın içinde yaşıyor gibi hissediyoruz. Ben Gece Vardiyası'na baktığımda kendimi bu tablodaki o karakterlerden biri olarak hissediyorum. Bunu bana hissettiler, ışığın sıcaklığı. Alfred Hitchcock çektiği her filmde mutlaka bir sahnede görünür. Tartışılan şudur, ünlü Gece Vardiyası tablosunda o görmüş olduğunuz arkada iki insanın omuzları arasında şöyle doğmakta olan bir güneş gibi başını yükseltip bizlere bakan Rembrandt. Kimi eleştirmenler o insanın arkasından tabloyu bakan insanlara şöyle bir merhaba diyenin Rembrandt olduğunu düşünür. Bu tartışılan bir konudur. Ama bu bakış bile tabloya apayrı bir gizem katar.
Park en merkez yerde insanlar dinleniyor, sohbet ediyorlar, spor yapıyorlar. Parklar bir arada yaşama kültürünün en önemli merkezleridir. Şehirde birbirimize saygıyla, birbirimizin yaşam haklarına saygı göstererek bir arada olmak istiyorsak daha çok parka ihtiyacımız var. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi, çocuk sevgisi parktan yayılıyor bütün kente. Burada tüm canlılar bir arada sevgiyle bir kentin bireyi olmak vasfıyla kardeşçe yaşıyorlar. Hani sen bana sormuştun ya, artık şiirde neler yok olacak, eksilecek diye. Hani vapur dumanından söz etmiştik. Artık vapur dumanına pek rastlamıyoruz şiirde demiştik. Galiba parklar da yok olacak. Melih Cevdet Anday'ın Fotoğraf adlı şiiri şöyle başlar. 4 kişi parkta çektirmişiz. Orhan, Oktay, ben, bir de Şiraz. Yani şairler, sanatçılar parklara gider, parklarda otururmuş, fotoğraf çektirirlermiş. Galiba giderek bizim hayatımızdan parklar kaybolacak. Amsterdam garından trene binerek 1 saat uzaklıktaki Den Haag'a geldik. Moderadam'a. Buraya gelmemizin nedeni aslında Mehmet Münif Paşa'ya bir selam göndermektir. Mehmet Münif Paşa, ilk bilim dergisini çıkaran, evinin bahçesine zürafa heykeli koyan, işte o güzel insan yaklaşık 150 yıl önce yaşadığı dönemde toplumunu aydınlatmış, geleceğine yön veren yazılar kaleme almış Mecmua-i Fünun'da. O yazılarından birinde der ki, Osmanlı sınırları içinde bulunan kentlerdeki anıt eserlerin birer minyatürünü İstanbul'da bir parkta bir araya getirmeliyiz. Evet, 1952 yılında Den Haag'da açılan Moderadam'ın aslında fikir babası bizim Mehmet Münif Paşa'mızdır. Moderadam'dan Mehmet Münif Paşa'ya selam olsun. Merhaba, ben Vincent van Gogh. Türk şairler beni çok sever ve şiirlerinde hep benden bahseder. Onlardan birini okuyayım mı sizlere? İsmail Uyaroğlu'nun dizeleri. Monet gökkuşağına 7. rengi ekleyen melek, Manet gökkuşağına 8. rengi ekleyen melek, Renoir gökkuşağına 9. rengi ekleyen melek, Van Gogh yeni bir gökkuşağı yaratan şeytan. Bayrak direğinin ucunda bir çanta asılı. Bunun anlamı şudur, o evde okuldan mezun olan bir çocuk var. Okul bitti, defterleri, kitapları bir kenara attı ve çantasında bayrak yapıp oraya zafer olarak astı. Çok önemli bir oyuncak gördüm. Bunu ikinci kez görüyorum. Pinokyo'nun oyuncağı. Dikkat edin, bizim o masal kitaplarındaki resimlerinden, çizgi romanlarından alışık olmadığımız farklı bir Pinokyo çizimi var. Çünkü Walt Disney 1930'lu yıllarda
Pinokyo'yu çizgi romana dönüştürüyor, çizgi filme dönüştürüyor. Ve o yuvarlak hatları katıyor ona. Oysa 1981 yılında İtalya'da yayınlanan Pinokyo'nun ilk o yıllardaki çizimleri görmüş olduğunuz bu şekildeydi. Yani bu ilk Pinokyo karakterinin oyuncağı. Çok çok değerli. Bundan bir tane Kartal Masal Müzesi'ne koymuştum. Şimdi ikinci kez görüyorum. Çok mutlu oldum. Çünkü Kartal Masal Müzesi'ni kurarken bir koleksiyonerden almıştım onu. Ya niye İstanbul Ocak Müzesi'nde de olmasın bu diye gıpta etmiştim. Ama hayır dedim, bu Masal Müzesi'ne yakışır. Ne mutlu bana. O oyuncaktan bir tane şimdi yaklaşık 3 yıl sonra Amsterdam'da buldum. Can Yücel bir şiirinde aşkı velosipede yani bisiklete benzetir. Şunları yazar. Aşk bir velosipettir. Kağıtlarla süslersin tekerlerini. Çıktığın zaman üstüne nereye varacağı belli olmaz. Ama Amsterdam neden olmasın? Yılında olimpiyatlar Amsterdam'da düzenlenir. Ve bizim bisikletçilerimiz ilk kez Amsterdam olimpiyatlarında pedal çevirirler. Onlardan biri Cavit Cav. Cavit Cav ülkemizde çocuklar bisiklete binsin diye ilk yerli bisikleti üreten bir sanayicidir aynı zamanda. Bisiklet sporcusu Cavit Cav yaptığı bisikletlerle o kadar çok ünlenir ki pek çok ilke imzasını atar. Onlardan biri örneğin ilk yerli bebek arabasıdır. Sonra ülkemizde ilk tekerlekli sandalyeyi hastaneler içinde Cavit Cav üretir. Ama ne yazık ki sonra ekonomik krizden dolayı Cavit Cav fabrikasını kapatmak zorunda kalır. Kimsesizler yurdunda yaşar Cavit Cav. Ama kimsesizler yurdunda da boş durmaz. Hani o evinizde apartmanın kapısından içeri girerken kenarda duran tekerlekli çöp konteynerleri var ya, işte onları da ilk kez Cavit Cav üretir. 1982 yılında Cav hastadır. Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmaktadır. Son günleridir Cavit Cav'ın. Eline bir gazete geçer. Bu gazetede kadavra bulunamadığı için tıp fakültelerinde anatomi derslerinin boş geçtiği haberi vardır. Kadavra bulunamadığı için tıp fakültelerinde öğrenciler anatomi dersi göremezler. Cavit Cav buna içlenir ve hastanenin başhekimine bir mektup yazar. Der ki, duydum ki anatomi dersleri boş geçiyor ülkemde. Ben Cav elinizdeyim. Ben öldükten sonra bedenimi alın, anatomi dersine götürün. Gençler o anatomi dersini benim cansız bedenimin üstünde yapsınlar. Bu Cav'ın vasiyetidir. Ve öldükten sonra vasiyeti yerine getirilir. Cav'ın o güzel bedeni anatomi dersine konur. Rembrandt'ın Doktor Nicolas Tulp'ün Anatomi Dersi adlı tablosunu anlatmıştı. Yıl 1632. 350 yıl sonra Cav kendini ülkesinde kadavra olarak bağışlar. Bu tarihimizdeki ilk kadavra bağışıdır. Baba bu coffee shop yazan yerler neresi? Hiç bilgim yok.